ilgili bir istihbarat okuması ve siyasi bir çıkarımda bulunacağız. Önemli bir olay bu. Barzani ve Talabani arasında yani güya dost ama sürekli bir bölgede yani bir rekabet var. Şimdi helikoptere kim biner? Helikopterle kim transfer edilir? Demek ki önemli şahıslar. Yani bu zaten helikopter VIP taşır. Milli İstihbarat Teşkilatı bir tespitte bulunsa tam emin olmadan ve bu helikopteri düşürse, Batılı mühendislerin öldüğünü düşünsene, bunu Batı medyasında nasıl manipüle edileceğini ve Türkiye aleyhine nasıl bir hava yaratılacağını tahmin et. Hocam merhaba. Merhaba Nazif. 15 Mart günü hocam Duhok'ta bir helikopter düştü. Fransız yapımı bir helikopter. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, herkesin konuşulduğu, birçok ülkenin dahil olduğu bir meseleye dönüş helikopterin düşmesi. Çünkü bu helikopter PKK'lıları taşıyordu. Sizden olayı bir önce dinleyeyim, sonra detaylarla sorularıma devam edelim. Evet, bu helikopterin Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG ile bağlantılı, yani PKK ile bağlantılı teröristleri Süleymaniye, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye gidip götürüp getirirken Irak'ın kuzeyinde teknik nedenlerle düştüğü anlaşıldı ve bunu da zaten PYD-YPG yaptığı medya açıklamasında bunu da kabul etti. Öncelikle benim bu konuyla ilgili yaptığım okumalardan çok fazla bilgi döndü ama genel benim kanaatim, yani hani somut bilgiye dayanmadan, bu helikopterin radar izi bırakmamak için alçaktan uçtuğu, o gün ve saatte hava şartlarının oldukça kötü olduğu, helikoptere aşırı yükleme yapıldı. Biraz da hani pilotaj hatasıyla beraber teknik nedenlerle düştüğü anlaşılıyor ve bence bu kuvvetle muhtemel. Şimdi tabii biz bunu helikopter kazası değil, biz bununla ilgili bir istihbarat okuması ve siyasi bir çıkarımda bulunacağız. Önemli bir olay bu. Bir kere Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri suçüstü yakalanmıştır. PYD-YPG'ye yardım ettiğini biliyorduk ama hani artık bu yapıya helikopter kapasitesi kazandıracak kadar da bu işin birazcık ileriye götürüldüğü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu önemli bir nokta. Birincisi bu. İkincisi, bu meselede özellikle Süleymaniye'de Talabani'nin ölmesi akabinde Talabani ailesinin Bafıl Talabani ile Talabani'nin oğlu ve onun amcasının oğlu, yani kuzeni Lahur Talabani arasında bir iktidar mücadelesi var. Normalde bunların Lahur'un güvenlik ve istihbari meseleleri ele alması, o konulardan sorumlu olması, Bafıl'ın ise mali konulardan sorumlu olması şeklinde bir iktidar paylaşımı planlanıyordu ama Bafıl'ın biraz daha iktidarı kendi lehine kullanmaya çalışmasıyla beraber bu iki kuzen arasındaki iktidar mücadelesi o bölgede bir otorite boşluğunun oluşmasına neden oldu. Özellikle Bafıl'ın Bafıl'a karşı iktidar mücadelesinde avantaj sağlamak için Lahur'un PKK'yı yani yanında görmek istediği ve PKK ile biraz işbirliği yaptığı çeşitli kaynaklarda iddia ediliyor. Tabii bu bölgedeki otorite boşluğuyla beraber artan bir Barzani etkisi de var. Zaten Barzani ve Talabani arasında yani güya dost ama sürekli bir bölgede yani bir rekabet var. Bu dönemde Barzani'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olumlu ilişkileri var. PKK'nın da bu oluşan siyasi atmosferde, bu iktidar mücadelesinde Süleymaniye'de bir hareketlenme, bir ivmelenme yaşadığı gözüküyor. Şimdi helikoptere kim biner? Helikopterle kim transfer edilir? Demek ki önemli şahıslar. Yani bu zaten helikopter VIP taşır. 9 tane terörist öldü. Ama burada çok önemli bir isim var. PYD-YPG'nin terörle mücadele biriminin başındaki YAT ismi. Başındaki Server Kobani'nin, yani Ferhat Abdişahi'nin, Mazlum Kobani'nin yeğeni. Bu da önemli. Yani önemli bir isim. Yani demek ki Talabani aşiretinin ya da ailesinin kontrolündeki Süleymaniye bölgesiyle demek ki bu YPG, PYD, PKK çizgisinin bir demek ki siyasi bir işbirliği sürecine doğru gitti ve bunların görüşmelerinin yapıldığı anlaşılmakta. Peki hocam, şimdi Barzani ve Talabani'nin bölge için ne kadar tırnak içerisinde önemli bir anlam ifade ettiğini biliyoruz. Ne kadar büyük olduğunu, ne kadar etki alanının geniş olduğunu. Geleneksel olarak orada önemli iki aile ve aşiret. Peki bu ailelere hep Kobani ailesinin eklenmesi söz konusu olabilir mi? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Daha bunlar çok iddialı yorumlar olabilir başlangıç açısından ama şimdi bölgede ciddi bir aşiretçilik var. Yani böyle bir damar var. Şimdi yani akraba bir başka Kobani'nin bu kadar bir önemli pozisyonda olması, belki Kobani soyadlı başka insanların da olması, belki Suriye'nin kuzeyinde bir Kobani bölgesi gelecekte olabilir mi? Barzani, Talabani bölgesi, Kobani bölgesi olmaz diyemem ama daha bunun için erken. Bir de PYD-YPG çizgisinin tabii Amerika ile doğrudan bir artık eğit donat işbirliği süreci var. Yani DAEŞ'e karşı mücadele adı altında başlayan bu süreç, artık orada DAEŞ tehlikesi kalmadı ama
artık bir Amerikalılar için çok önemli bir partner haline gelmiş vaziyette. Amerikalılar bunu Suriye Demokratik Güçleri olarak tanımlarken, ana bileşeni PYD-YPG'nin olduğu tanımlarken artık bunu tanımlamaktan hani çok da gizlemiyorlar. Açıkça PYD ve YPG çizgisiyle ortaklığını fazla gizleme ihtiyacı da duymuyor. Oranın mesela işte bu yapının askeri törenlerine katılıyor, yemin işte törenlerine katılıyor. Çeşitli ABD devlet görevlileri açık beyanlarıyla PYD-YPG'yi önemli partner olarak gördüklerini yani ilan ediyorlar. Yani Türkiye'nin terörist olarak gördüğü bir yapıyı Amerika Birleşik Devletleri önemli bir stratejik ortak gibi Orta Doğu bölgesinde tanımlıyor. Yani bu da Türk-Amerikan ilişkilerindeki önemli sorunlar, çok önemli sorunlardan bir tanesi. Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli sorunlar var. İşte F-35 krizi var, S-400 var, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var, Suriye krizinde anlaşmazlık var. Onun öncesinde pastör krizimiz vardı, mahalli personelin tutuklanması krizi vardı, Trump'ın Türk ekonomisini hedef alan tweetleri vardı. Bizim bir sürü sorunumuz var ve bu sorunlar masada duruyor. Pek de göreceğiz. Çözülecekmiş gibi kısa vadede de durmuyor. Yani genel olarak bu olayın siyasi açıdan sonuçlarını böyle değerlendirelim. Yani basit bir helikopter kazasının geri planında bölgeye dair çok ciddi bir siyasi okuma yapabiliyoruz. Görünüyor yani olay. Bir de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinden bahsettiniz. Artık örtülüden biraz daha farklı bir noktaya geldiğini söyleyebiliyoruz. Notlarımdan okuyacağım hemen. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ona bir soru soruluyor. Deniyor ki bölgede PKK'ya helikopter eğitimi veriyor musunuz diye bir soru soruluyor. En yetkili isimlerden biri diyor ki bildiğim kadarıyla hayır. Yani havada kalan, oldukça farklı noktalara çekilebilecek bir cevap veriyor. Artık biraz belki açıklamalar seviyesinde de kabul etme noktasına gideceklermiş gibi duruyor. Ben buna ek bir şey sormak istiyorum size hocam. Bir terör örgütünün helikopter sahibi olması ya da envanterini bu kadar genişletmesi normal mi? Şu anda PKK'nın gücünü, yapısı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu helikopter meselesinde ciddi bence Fransa'nın da bir kere bir şeyi var. Bu kapasitenin kazandırılması sadece Amerika değil. Benim tahminim. Kaç tane helikopter var vesaire, yani biz açık kaynaklara yansımadığı için bilmiyoruz. Çeşitli spekülasyonlar var. Öncelikle şunu söyleyeyim senin soruna cevap vermeden önce. O bölgede petrol bölgesi Kerkük malum, orada uluslararası petrol şirketleri ciddi faaliyetler, yatırımlar vesaire icra ediyorlar. Bunların batılı mühendislerin, batılı uzmanların, bu şirketlerin çalışanlarının da helikopter kullandığı biliniyor. Yani bir sivil helikopter uçuşu var. Tabi bunlar, o hava sahası Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. Bir kere bunu söyleyelim. Şimdi Türk istihbaratı bu helikopterin belki hareketliliğini tespit etmiştir. Belki de tam teyit tekzip noktasında tam emin olamamıştır. Neden? Şimdi mesela burada Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Milli İstihbarat Teşkilatı bir tespitte bulunsa tam emin olmadan ve bu helikopteri düşürse tam teyit etmeden, bunun içerisinden de bir hata olsa olmayacak şeyler değil. Çok küçük bir risk, yani çok küçük bir ihtimal bile olsa batılı mühendislerin öldüğünü düşünsene, bunu Batı medyasında nasıl manipüle edileceğini ve Türkiye aleyhine nasıl bir hava yaratılacağını tahmin et. O yüzden çok dikkatli ve hassas olunması gereken bir durum. Şimdi soruna gelirsek, şimdi PKK'nın helikopter sahibi olması tamam, önemli bir gelişme. Yani çok mu anlam ifade eder Türkiye gibi güçlü bir ordusu ve istihbarat yapısı olan bir organizasyon için, yani bir devlet için çok bir anlam ifade etmez. Ama burada yani husumetin gösterilmesi açısından bir anlam ifade eder. Ben eminim ki, biz açık kaynaklara yansımadığı için bilmiyoruz. Eminim ki bu konuyla ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatı konunun tüm detaylarıyla ilgili olarak raporunu hazırlayıp siyasi karar vericinin önüne, Cumhurbaşkanı'nın önüne yani koymuştur diye düşünüyorum. Benim görüşüm, bundan sonra o bölgede kolay kolay helikopter uçuramazlar. Ama dediğim ihtimal var işte, bu hata olmasın diye çok dikkatli olunacaktır. Yani müdahale edilirken yani çok emin olunduğu zaman müdahale edilir. Çünkü çok en ufak bir ihtimal dahi olsa hassas olunmasında fayda var. PKK'yı yapısını genel olarak değerlendirirsek, PKK'nın Türkiye içerisinde ciddi derecede askeri açıdan baskılandığı bir gerçek. Ama PKK'nın çeşitli rakamlar var ama 150-160 bin civarında bir militan yapısıyla Suriye'de ciddi bir örgütlü yapıya doğru evrildiği görünüyor. PKK'nın ağırlık merkezi Suriye'ye kaymış durumda. Örgütün orta ve üst düzey yöneticileri ve militan tabanında da ciddi bir Suriyelileşme var. Yani örgüt Suriye ağırlıklı bir yapıya doğru evriliyor. Bu önemli bir gelişme geleceğe dair. Somut örnek,
Örneğin Türkiye'de şehirlerde 2 eylem gerçekleştirdi. Taksim saldırısı, Mersin'deki polis evi saldırısı. 2 saldırıda da saldırıyı gerçekleştirenler Suriye'den geldi. Eskiden mesela Lice kırsalından gelip Hakkari İstanbul'da kırsalından. eylem yapıldı. Hakkari kırsalından gelinirdi. Şimdi yapamıyor çünkü Türkiye'de ciddi derecede hareketleri sınırlandırılmış. Şimdi bu riski gelecekte göreceğiz. Yani buradan bir enerji alan bir yapıya doğru evrilmiş. Bu helikopterle ilgili son da şunu söyleyeyim. Neden helikopter kullanıyorsunuz değil mi? Karayolu değil. Çünkü Türk SİHA'larının etkisi. Karayoluyla gidildiği zaman başlarına işler geliyor. Yani bu etkiden, bu SİHA etkisinden kaçmak için böyle bir manipülatif bir yol tespit edilmiş. Bu aklı da onlara Amerikalılar vermişlerdir. Bu işte gizlenmesi noktasında daha avantajlar sağlayacağı için dediğim sebeplerden dolayı. Ama şimdi tabii bu olay suçüstü yakalanma. Yani bundan sonra zor diyorum. Göreceğiz yani bu olay önemli bir olaydır. Bölgedeki son konjonktürel durumu göstermesi açısından bundan sonra farklı bir hareket tarzı izlemek gerekecek Türkiye Cumhuriyeti açısından. Bunun da bence hazırlığı yapılmıştır. Peki hocam PKK'nın Suriyelileşmesi terör örgütünün içerisindeki yönetim kademesinde de belli değişiklikler getirmiş midir? Ya da belli hizipleri meydana getirebilir mi? Bir dönüşüm oluşabilir mi o tarafta? Yani şu anda belki Kandil'deki o eski yapı Suriye yapısını kontrol ediyor olabilir. Öyle gözüküyor. Daha etkisi var. Güncelde öyle yani. Güncelde öyle ama gelecekte bir Suriyeli, Türkiye'li meselesi olma ihtimali çok yüksek. Kobani ailesinin, aşiretinin ve sistem içerisinde yükselmesinin Kandil'deki yapıda rahatsızlık yaratacağı, örgütün içerisinde bir Suriyeli, Türkiye'li meselesi zaten geçmişten beri söylenen bir şeydi. Bunlar sorun. Göreceğiz yani bunların hepsini. Sorun. Bir de hocam son olarak dediniz ya 150-160 bin civarında Suriye'de PKK'lı terörist olduğu tahmin ediliyor dediniz. Şimdi bölgeden gelen son bilgiler tabii ki resmi veri olduğunu söyleyemiyoruz fakat Tamam. 70 bine yakınında silahlı, teçhizatlı durumda olduğunu söylüyor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri gücüyle, İHA SİHA kapasitesiyle mücadele edebilecek bir sayı değil. Fakat yine de tehdittir ve önemsenmelidir değil mi hocam? Tabii. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk İstihbarat yapısıyla bu yapının istediği kadar sayısı çok olsun, karşısında durması düzenli bir savaş halinde, simetrik bir savaş halinde mümkün değil. Türk ordusu dağıtır. Hendek kazar bunlar ancak. Onlar hendek kazar ve meskun mahalde yani bu şekilde bir savunma taktiği geliştirir. Bunlar da bizim canımızı yakabilir ama Türk ordusunun bu konularda da tecrübesi var. Yani göreceğiz. Yani sıkıntı yaşanmaz askeri mücadele açısından ama bu meselenin bir siyasi boyutu var. Yani oraya müdahale etmek Amerika'yla da birazcık konuşulması gereken ya da yeni şeyler söylenmesi gereken bir durum. Çok normal. Devlet işleri böyle. Doğru. Devlet işleri duygularla, hamasetle değil, akılla ve mantıkla icra edilmesi gereken faaliyetlerdir. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun Nazif. Öncelikle benim bu konuyla ilgili yaptığım okumalardan çok fazla bilgi döndü. Ama genel benim kanaatim, yani hani somut bilgiye dayanmadan, bu helikopterin radar izi bırakmamak için alçaktan uçtuğu, o gün ve saatte hava şartlarının oldukça kötü olduğu, helikoptere aşırı yükleme yapıldı. Biraz da hani pilotaj hatasıyla beraber teknik nedenlerle düştüğü anlaşılıyor ve bence bu kuvvetle muhtemel.